canimanne.com. Canım Anne YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda tığ işi erkek bebek süveteri yapacağız arkadaşlar. Yine bir takipçi isteği üzerine tabii ki. Sizden gelen istekleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin, yorumlarınızı esirgemeyin. Sosyal hesaplarınızda paylaşın ki biz de çalışmalarımıza devam edebilelim sizler için diyoruz. Ve şu şekilde hemen açayım yaptığım başlangıcı. Ben bunu arka olarak başladım. Alt kısmını zincir çekip beden tablosunda yapmak istediğiniz yaşın santimine göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben 75 zincir başladım. Açıkçası tabloya bakmadım. Çünkü hani hedeflediğim bir yaş yok. Ama kaç yaşa uygun olursa şu ölçtüğümde beden kısmı genişliği ona göre devam edeceğim. Kol ve diğer detaylarını yapmaya. Hemen şöyle ipimin ucunu buluyorum. Hemen iplerim bebe yünü arkadaşlar. Tığım 1,75 milimlik bir tığ. Evet, başlayalım şöyle. Şunu kenara çekelim ki görüntüde sorun olmasın. 75 zincir arkayı yaptım. Aynı şekilde 75 zincirde önü başlayacağım arkadaşlar. Zincirle başlıyoruz. 75 tane zincir çekiyoruz. Tabii ki dediğim gibi siz şu şekilde çekip zincir boyunu beden tablosundaki ölçüye göre yapabilirsiniz. Ya da çocuğunuz yanınızdaysa çektiğiniz zinciri çocuğunuza, bebeğinize ölçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi 75 tane zincir çekeceğim. 75 zinciri çektim arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine 1, 2, 3 tane daha ekliyorum ve geri dönüp buradan dördüncüye batıyorum. Üçlü trabzan yapacağım. Her bir zincir deliğinin içine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Zincirin sonuna kadar trabzanımızı yaptım. Şöyle göstereyim. Buraya gelince 1, 2, 3 zincir çekiyoruz yine. Çeviriyorum. Şu şekilde bakın trabzanın altından tığımızı geçirip tığ işi lastik yapacağız. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bir sonrakinde arka tarafından bu defa tığımızı geçiriyorum. Ve bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Bir önden geçirip bir arkadan geçirip bu şekilde sıra sonuna kadar ve 4-5 sıra bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben 5 sıra yaptım sanıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, evet 5 sıra lastik yapmışım. Bu ikinci sıra olarak sayacağız. Bu sıradan sonra 3 sıra daha bu şekilde öne gelenleri önden, arkaya gelenleri şu şekilde arkadan alarak lastik kısmını oluşturacağız. Evet, bunu burada bırakacağım. Sonrasında düz trabzan yapacağız arkadaşlar. Hemen çok yeni arkadaşlar için orayı da anlatmak istiyorum ki zaten modelin anlatımını bizden yeni başlayan bir arkadaş istedi. Olduğu için süveter yapmak istiyormuş ve tığ işi yapabiliyormuş sadece. Şöyle göstereyim. Sonrasında 5 sıra bu şekilde lastiğimizi yapacağız arkadaşlar. Bakın şurada göründüğü gibi. Sonrasında düz yapacağız. Döne döne örüyoruz. Yani döne döne derken bir bu tarafa bir bu tarafa şeklinde. Arkayı ben düz yaptım. Ön kısmına birkaç renk daha katıp desen yapacağım. Küçük desen çalışması bu göz kısmına
gelecek yere bu şekilde üçlü trabzanla kol kesimine kadar geleceğiz. Kol kesimini her zaman söylediğimiz gibi biliyorsunuz beden tablosuna göre ayarlıyoruz. Şu yükseklik, bakın şu başladığımız lastik kısmının olduğu yer şurası da, buraya kadar kol evine kadar uzunluk bölümündeki santim ölçüsüne göre kaç yaş istiyorsanız onun karşısındaki santim ölçüsüne göre bu kısmı öreceğiz. Dediğim gibi ben arkayı düz ördüm. Dilerseniz siz video kısmındaki aynı detayı arkaya da koyabilirsiniz. Benimki arkası düz, ön kısmı modelli bir süveter olacak. Şu da ön parçam. Şimdi tıpkı bunun gibi önce lastik kısmını yapacağım. Sonra yine göğüs kısmına kadar, yani kol evine kadar bunu da öreceğim. Ölçüyü tabloya göre ayarlayacağız. Evet, şu arka parçamız ön parçayı da hemen hemen ona kıyasla aynı boya getirdim arkadaşlar. Sadece birkaç sıra eksiğimiz var. Şöyle hemen gösterirsem, onu da model koyacağım için şöyle bakın. Şöyle 3-4 sıra kadar altta bıraktım burayı. Şimdi desenli kısmını yapacağım. Oraya model koymak istedim. Burası tam kol evi hizası, o ölçüsü. Yani buradan kol evini koyacağız artık. Burada da kol evinden birazcık alt kısımdan, şuradan önde model başlasın istedim. Onun için bu kadar yaptım. Şimdi öncelikle modelimizi başlayalım. Ben hemen şunu şöyle keseceğim ipimi. Diğer ipimi alacağım. Şöyle en dibine sıkıştıralım. Ve 3 zincir çekip başlayalım arkadaşlar. Bir, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Yine üzerine aldım. Şimdi şuraya batacağım ya. Buna değil de hemen altındakine batıyorum arkadaşlar. Trabzan boyu kadar şöyle bırakıp yine üçlü trabzan yapıyorum. Boş bıraktığımızı geçiyoruz. Yanındakinden devam ediyoruz. 1, 2, yine 5 tane yapacağım. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şuraya değil. Şu alt kısma bakın. Şöyle batıyorum. İlmeği uzunca tutup yine üçlü trabzan yaptım. Bunu saymıyorum. Yine 5 tane daha normal trabzan yapacağız. Şimdi yine ipi aldım. Buraya değil, altına batıyorum. Bir trabzan boyunda bir ilmek bırakıp üçlü trabzanı yaptım ve yandan devam. Modeli bu şekilde kuracağız. Ben sadece göğüs kısmında olsun istedim. Kol evinin biraz altından başladık gördüğünüz üzere. Yakaya kadar hemen hemen devam edecek bu şekilde. Burayı renkli yapacağım. Başta da göstermiştim ipleri.
Kırmızıdan emin değilim. Gidişata göre katabilirim, katmayabilirim ama lacivert ve kahve köpüğünü kullanacağım arkadaşlar. Şimdi baş sıraya kadar, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi diğer renk ipimizi takacağız. Bunu da şöyle bağlıyorum yine dibinden. Çevireceğim. Yine 3 zincir çekeceğim. Şimdi bakın buraya geldiğimizde tam şöyle önden ve arkadan içinden geçecek şekilde batıyoruz. Sonrasında yine normal devam ediyoruz arkadaşlar. Beş tane düz trabzanı yaptık. Yine buraya geldik. Şimdi şu iki ipin arasından, arkadan da yine arasından geçip geçmediğini kontrol edip sonrasında devam ediyoruz. Lacivert koyu olduğu için çok göstermedi değil mi? Şimdi olmazsa bir sırada kırmızı gideriz yine. Modelin görünmesi açısından. Buraya geldiğimizde yine aradan geçiriyorum. Arka taraftan aradan geçtiğini kontrol edip uzatıp alıyorum. Evet, yine 5 tane normal trabzan. Sonuna kadar yine bu şekilde gidiyoruz sıranın. Evet, bu rengi de bitirdim. Şimdi kırmızıyı bağlayacağım. Bu sırayı arkadaşlar, yani bu şekilde giderek istediğiniz renk, 2 renk olabilir, 3 renk olabilir, 4 renk olabilir. Renk sıralaması ve sayısı tamamen size kalmış. Bu şekilde ben dediğim gibi göğüs kısmına denk getirdim. O şekilde yapmak istedim ama ön kısmında, hatta arka kısmında tamamen desenli şekilde yapabilirsiniz. Zevkinize, keyfinize göre. Ben şimdi şu ipimi de taktım. Şöyle çevirip bununla bir sıra daha yapayım. Sonrasında gidişata göre karar vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de kendi zevkinize göre sayı ve rengi ayarlayabilirsiniz. Sadece 2 renkte yapabilirsiniz. Benim gibi çok renkli de uygulayabilirsiniz modeli. Evet, yine buradan 2 ipin arasından geçiyorum. Arkadan da aynı şekilde geçtiğini kontrol ediyorum. Koyu renkte çok belli olmasa da şu şekilde uzunca bir ilmek sonrası üçlü trabzan ve 5 tane normal üçlü trabzan, yine aynı şekilde devam edeceğim.
Koltuk kısmına geldiğinde koltuğu koyacağız arkadaşlar. Koluk kesimini yapacağız. Evet, bakalım ben bu sırayı da bitireyim. Renkleri nasıl devam edeceğim hem de karar vereyim. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şekilde kol kesimine kadar geldik. Modelimiz böyle. Biraz önce de söylediğim gibi dilerseniz tüm önü de modelli yapabilirsiniz. Bu şekilde renk geçişli. Arkayı da tabii ki aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben sadece göğüs kısmına koymayı tercih ettim. Renk geçişlerini de elinizdeki malzemeye göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla renkle ya da daha az renkle yapmanız mümkün arkadaşlar. Şimdi şu da arka kısım. Kol kesimini burada göstereceğim arkadaşlar. Önden de arkadan da aynı şekilde kesim yapacağım ben. Yaş büyüdükçe biraz daha önden fazla oyabilirsiniz. Gerçi küçük yaşta da bu aynı şekildedir. Atıyorum buradan 5 ilmek bıraktıysanız, 5 trabzan bıraktıysanız buradan 7-8 bırakabilirsiniz. Hani ön oyuntusu biraz daha fazla olabilir. Şöyle yapıyorum, bakın. Şu şekilde kaydıracağım. Baştan mı yapayım? Sanki orası bulanık oldu. Sıra sonundayım. Çevirdim. Bir zincir çekip trabzanların tepesine batıp şöyle kaydırma yöntemiyle kol evini bırakıyorum. Düz bırakacağım bu şekilde. Tek seferde sayalım hemen. 1 2 3 4 5 tane bırakmış oldum. Arka için yeterlidir 5 trabzan. Hani bu küçük yaşta olsa, büyük yaşta olsa çok zaten fark etmiyor. 4-5 tane. Bunu her sırada bir tane şeklinde de olabilir ama tığ işinde trabzan örerken özellikle ben tek sırada kesmeyi tercih ediyorum. Buraya 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 taneyi bıraktım. 6.'nın üzerinde. Normal örmeye devam edeceğim şimdi. Kol evimizi oymuş olduk bile. Bakın gördüğünüz gibi. Sıranın sonuna geldiğimde de yine 5 tane kenarda bırakacağım. Şuradaki 1 2 3 4 5 trabzanı bırakıp şuradan geri döneceğim arkadaşlar. Dolayısıyla kol oyuntularını yapmış olacağız. Bir, iki, üç, dört, 5 bırakıyorum. Burası bakın. Dönüyorum buradan. 3 zincir çekip devam ediyoruz arkadaşlar. Boyun kısmına kadar artık kol evinden sonraki uzunluk ölçüsüne göre tablodan burayı devam edeceğim ve dediğim gibi kol evinden sonra uzunluk kısmının ölçüsündeki santime göre burayı öreceğim. Ki hemen buna geçelim. Bu da ön kısmı. Aynı şekilde kaç tane bırakacağım? Buradan da 7 bırakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan takacağım ipimi. Ve oradan örüp devam edeceğim. Şöyle yapıyorum bakın. Bu aynı renk denk gelseydi, tam sıra sayısı denk geldiği için bu şekilde oldu modeli. Hani aynı renk olsa yine arkadaki gibi yürütecektik. Aynı renk denk gelmezse de bu şekilde bağlayıp yapabilirsiniz. Başlangıç olacak yerden iki şeklinde göstermiş olduk. Hem böyle denk geldiği de iyi oldu. Şimdi burayı da trabzan yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Ve sıra sonunda burada 7 tane bıraktık. Aynı şekilde burada da 7 tane bırakacağız. Döneceğiz ve buradaki yaka detayıyla devam edeceğiz. Evet, yaka kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi
1 2 3 sıra yaptım ama sıra olarak değil de şöyle hani 1 2 parmak olacak kadar, hani genelde bu iki şişte de çünkü sıra sayısı değişir ama miktar vermek adına 2 parmak kadar geçince kol kesimini, yakayı süveterde koyuyorum ben genelde V yaka yapacağım zaman. Şimdi şöyle yapıp ikiye katlıyorum ve orta kısmına denk gelecek şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. Lastik kısmına sonradan gideceğim. Onun için hemen şöyle yapalım. Şu kadar bir boşluk bırakacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane kadar. Hemen şurayı bir sayacağım. Hatta hani göz kararı gördüğünüz gibi katlayıp ölçtüm. Saymadan da dönebilirim. Şimdi bu şekilde döndüm. Ve diğer uç kısmına kadar yine trabzan yapacağım. Buradan bir taraftan eksilteceğiz arkadaşlar. Ve yaka görünümünü verebilmek için. Dediğim gibi şimdi şurayı saymadım ama karşı tarafı yaparken buradaki trabzan sayısını sayıp karşıyı da eşit miktarda bırakacağım. Şimdi ben bunu şurada zaten bir değişiklik yok, düz döneceğim, öreyim, tekrar şuraya geldiğimde buradaki eksiltme detayıyla devam edelim. Burayı fazla uzatmamış olayım. Evet, şimdi burada şunu da yapınca son 2 tane kalıyor. 1 2 trabzan. En sondakine batmayacağım. Şuraya da batacağız. Ve burada normalde bir tane daha var ya, onu batmıyorum. 3 tane zincir çekip dönüyorum. Burada da hani dibine değil de yandaki trabzanın üzerine batıyoruz. Bu yeterli oluyor. Bu şekilde eksilterek bu kısmı tamamlayacağız. Her dönüp gelip buraya geldiğimizde en sondakini bırakacağım. Ve bakın şimdiden meyillendi bile yakanın şekli. Şimdi burayı tamamladıktan sonra arkadaşlar şunu bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29. Buradan 29 tane sayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 29. Şöyle çeviriyorum hemen. Buradan geçirdim tığımı. İpimi şuradan bağlayıp arkadaşlar bu tarafı da aynı şekilde yapacağım. Evet, ben hemen videoyu kesmemek adına şuradan ipimi bağladım. Şurayı boşluk bıraktım gördüğünüz gibi. Burayı tamamlayacağım. Dönüşlerde son sırada birer tane bırakarak burayı da aynı şekilde trabzan başlıyorum. 3 zincir çekip başladım arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar gideceğim. Aynı şekilde bunu da yine tersten bu uç kısma geldiğimde keseceğim. Eksilteceğim bir tane bir tane. Şimdi burayı şuraya kadar bir tamamlayayım. Dönüp tekrar buradaki kesimi gösterelim. Evet, ikinciye döndüm. Tekrar buraya geldim orta kısma. Aynı şekilde karşı tarafı yaptığımız gibi son 2 tane kalınca ikisinin ortasına batıyoruz ve en sondakini bırakıp geri dönüyoruz. Bu şekilde karşılıklı iki tarafı da omuz hizasına kadar örüp yükselteceğim arkadaşlar. 2 sırada bir kesmiş olacağız yani. Sonradan tığ işi lastik gideceğimiz için burayı bu şekilde bıraktım. Ve dediğim gibi hemen şunu da alayım, şöyle bakın şu yükseklikte, ki buradaki yükseklik sıra sayısı falan ya da santim vermiyorum. Çünkü herkesin yaptığı
yaş ölçüsüne göre burası değişecek. Şimdi bunu da buraya gelene kadar devam edeceğim ki bu sırada zaten yakamız da daralmış olacak. Hemen bunu kenara alıp şuradan devam edeyim ki bu da arka kısmı arkadaşlar. Arka kısımda da omuz hizasına kadar ördüm. Kol evimiz tamamlandı. Burada şu şekilde katlayıp şöyle ayarlayabilirsiniz. Bakın. Hani 4'e bölünmüş oluyor omuzları, omuz genişliğini. Tablodaki omuz genişliğine göre de ayarlayabilirsiniz. Fakat ben şimdi burada bırakacağım ve önce bu önleri tamamlayacağım. Önleri tamamladıktan sonra, çünkü buradan eksilterek gidiyoruz ya. Burada en sonda kaç tane trabzan kalırsa arkada da o kadar trabzan yapacağım ki son sırada bir bu kadar karşılığında yine bir bu kadar bir fazla gideceğim. Şurada hafif bir yaka oyuntusu bırakmak için. Yani aslında şekil burada ve şurada bir sıra trabzan olacak, yarım yarım. Ama dediğim gibi şu önlerin sayısına göre ayarlayacağım onu. Önce önü bitireceğim, sonra onları yapacağım. Ön kısmı tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şurası kol evine sonra uzunluk, şurası omuz genişliği ölçülerine uygun şekilde istediğiniz yaşa göre tablodan ayarlayabilirsiniz. Bu ortada zaten boşluk bırakmıştık biliyorsunuz. Onun dışında burada başka detay yok sanıyorum. Uzunluğu yeterli ölçüde yaptıktan sonra bıraktım. Sonrasında şu arka kısma bakalım. Buraya 2 tane sıra yaptım ekstradan. Şurası yaka boşluğumuz. Şuradaki trabzan sayısını şu omuzda kalan sayıya göre belirledim arkadaşlar. Buna denk gelecek sayıda şöyle karşılıklı dikileceği için arka kısmı da o kadar bıraktım. Aynı şekilde şu karşı omuz kısmını da şurayı da saydım. Sayı söylememin manası yok. Zaten sizinki benimkini tutmayacak. Ölçüye göre yaptığımız için ip el malzeme farkından dolayı. Şimdi burayı da aynı şekilde 2 sıra şöyle bir gideceğim. Sonra dönüp tekrar buraya kadar geleceğim. 2 sıra üçlü trabzan yapacağım. Ve arka kısmını da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle hemen birkaç trabzan yaptıktan sonra bir bakalım. Şurası dediğim gibi enseye gelecek yaka boşluğu, omuz, boyun boşluğu. Şuralarda omuzları olacak arkadaşlar. Şurayı da 2 sıra yapıyorum ve sonrasında dikme işlemine geçeceğiz. Evet, arka kısmı da tamamladım. Şöyle göstereyim tekrar. Şimdi arkadaşlar bunları birleştireceğiz. Şöyle omuz kısımlarından. İkisinin de düz tarafı, hemen şöyle alt kısmını göstereyim. Zinciri çekip bu taraftan başladığımız şöyle zaten belli oluyor bakıldığında. Ters kısımlarını şöyle birbirine denk getirip bunu iğneyle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Tığla da yapabilirsiniz. Hani tığlama tekniğiyle de olur. Yine dikiyormuş gibi şu şekilde alarak yapacağım ben ilmeklerin arasından. Nasıl isterseniz o şekilde birleştirebilirsiniz. İki omuzu da bu şekilde birleştirelim. Dikmek kolay gelen arkadaşlar dikebilirler.
Evet, omuzlarını birleştirdim arkadaşlar. Hemen şöyle alıp bir bakalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu alt kısımdan ilmeği geçirip ipi sabitleyeceğim ve lastik yapacağız. Tıpkı alt başlangıç kısmında yaptığımız gibi tığ işi lastik. 3 zincir çekerek başlıyorum. Ve burayı üçlü trabzan gideceğim. Şu uygun olan yerlerden, hani düz zaten trabzanın üstüne gelen yerlerde ki şu kol ağızları ve boyun kısmında olacak sanıyorum. Üçlü trabzan yapacağım normal tepelerine. Aralara denk gelen yerlerinde arkadaşlar bakın şöyle boşluklar var ya. Örgünüze artık uygun olarak nasıl denk gelirse ben bir araya şu birleşme yerlerine batacağım. Şöyle bir trabzanın arasından bir de tam orta kısımdan. Dediğim gibi örgünüze uygun nasıl güzel durursa, nasıl göze hoş gelirse siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu ilk sırayı bu şekilde trabzan olarak yapacağım. İkinci dönüşte de ters düz lastik formunu vereceğiz. Önden arkadan şeklinde. Şöyle örmüştük ya bakın. Normal trabzanlarımız. Ve bunların şöyle boşluk. Araya bir tane batıyorum. Bir de 2 tane trabzanın şu arada kalan tepelerine batma yerimiz. Burasına batıyorum. Diğer uca kadar bu şekilde yapalım. Burayı yaptım arkadaşlar. İlk sıra trabzan. Şimdi çevirip şu şekilde lastiğini yapacağız. Tıpkı başlangıç lastiğini yaptığımız gibi. Yine burada ipin kalınlığına ve sizin göz zevkinize göre 2, 3, 4 sıra yapabilirsiniz. Diğer kolu da aynı şekilde lastik yaparak kenarına tamamlayacağız. Hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi lastik görüntüsü oluştu bile. Şimdi bir sıra gideceğim. Muhtemelen 3 sıra yapacağım ben. Öyle düşünüyorum. Bir aksilik çıkmazsa. Evet. 3 sıra yapıp burayı ve karşı tarafı da tamamlayalım. Lastik kısmını. Evet. 3 sıra ile kenar lastiklerini bitirdim. Şurayı da şu şekilde ekledim. Dikerek ya da tığlayarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim ki tığ ile şöyle trabzanların arasından ipimi geçirerek birleştirdim ön ve arkayı. Birleştirme tekniği size kalmış tabii ki. Burayı da şöyle tamamlamış olalım. Sonrasında yaka kısmını yapacağız.
Şöyle yapıp iç kısma çekeceğim orayı da. Şimdi tekrar ipimi alacağım. Şuradan omuz kısmının bir tarafından bağlayıp sabitleyeceğim. Ve kol detayına yaptığımız lastiği, kol kenarına yaptığımız lastiği aynı buraya da yapacağız arkadaşlar. Yine bir araya bir trabzana batıyorum. Şöyle bakın. Trabzanın ortasından geçirip bir de iki trabzanın birleşme yerine bu şekilde bakın şuradan başladım. Şurayı dolanacağım. Arkadan yine buraya kadar geleceğim. Bu yakanın ön kısmına geldik. Burada yine şu şekilde trabzanların tepesine batarak geçiyoruz. Her trabzanın üzerine bir tane sonrasında yine aynı şekilde devam. İlk sıra trabzanımı dolaştım gördüğünüz gibi. Şöyle geldim ikinci sıraya geçmek için birleştirip 3 zincir çektim. Şimdi şuraya kadar yine lastik yapacağız arkadaşlar. Kol ağzına yaptığımız lastiğin aynısı. Şöyle bir üst tarafından bir alt tarafından alarak üçüncü sırada yaka oyuntusuna geldik arkadaşlar. İkinci sırayı normal önü önden arkayı arkadan alarak yaptım. Şimdi burada ortalı bir şekilde eksiltme yapacağım ki şuradaki görüntüyü düzgün hale getirelim. Şu alttan aldığımı alayım hemen. Ortaya denk gelen yere bakıyorum. 4 tane üstten alınmış var. Şöyle yapıp 1 2 ikisini bir alıp böyle bir eksiltme yapacağım. Şu arkadakini yine tekrar alıyorum. Şu şekilde. Atıyorum burası 4 değil de 5 olsaydı o zaman da ortadaki üçlüyü birlikte alabilirdik. Hani sizinki öyle denk gelirse diye söylemiş olayım onu da. Kaç eksilttiğimiz önemli değil. Önemli olan 3. sırada biraz eksiltme yapmak ki bu sıra sayısı arttıkça yapmak gerekebilir daha da. Ama lastik için 3 sıra zaten yeterli. Hemen şurayı da yaptıktan sonra şöyle bir yakamıza bakalım. Bakın V yaka görüntüsü oluştu bu sayede gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu sıranın lastiğini de tamamlayıp süveterimizi bitireceğim. Evet, süveterimizin yakası da bitti arkadaşlar. Şöyle yakından bir bakalım. Gördüğünüz gibi şu
şekilde de alt kısmını yapmıştık zaten. İnşallah videomuz işinize yarar, beğenirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Ve lütfen videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sosyal hesaplarınızda lütfen videomuzun linkini paylaşın ki sizler de bizlere destek olun. Desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet, şimdilik hoşça kalın.